Clayton ormana daldıktan sonra, denizciler, Irov'un isyancıları, bir sonraki adımları hakkında tartışmaya başladılar. Ama bir noktada hepsi anlaştılar. Demirlemiş Irov'a hızlıca yola çıkmaları gerekiyordu. En azından görünmeyen düşmanlarının mızraklarından güvende olabilecekleri yere. Ve böylece, Jane Porter ile Esmeralda kulübeye barikat kurarken, korkak katipler mürettebatı iki gemide hızla karaya çıkan teknelere doğru ilerliyordu. O gün Tarzan o kadar çok şey görmüştü ki, kafası hayranlıkla bir döngü içindeydi. Ama onun için en harika manzara, güzel beyaz kızın yüzüydü. Sonunda kendi türlerinden biri buradaydı. Bundan emindi. Genç adam ve iki yaşlı adam da, kendi halkını hayal ettiği gibiydi. Ama şüphesiz, gördüğü diğer adamlar kadar vahşi ve zalim olabilirlerdi. Parti içinde yalnızca onların silahsız olması, kimseyi öldürmediklerini açıklıyordu. Silah verilse çok farklı olabilirlerdi. Tarzan, genç adamın yaralı Snips'ın düşen tabancasını aldığını ve göğsünde sakladığını görmüştü. Onu dikkatle kıza kaydırdığını da, kabinin kapısından girerken. Gördüklerinin arkasındaki motivasyonları hiç anlamıyordu. Ama bir şekilde, sezgisel olarak genç adamı, iki yaşlı adamı ve kızı seviyordu. Garip bir özlem vardı içinde, bunu neredeyse hiç anlayamıyordu. Büyük siyah kadına gelince, o açıkça kızla bir şekilde bağlantılıydı, bu yüzden onu da seviyordu. Denizcilere, özellikle Snipes'a karşı büyük bir nefret geliştirmişti. Onların tehditkar jestlerinden ve kötü yüzlerindeki ifadeden anlıyordu, partinin diğerlerinin düşmanı olduklarını. Ve bu yüzden onları yakından izlemeye karar verdi. Tarzan, adamların neden ormana gittiklerini merak etti. Aklına bile gelmedi o çalılık labirentinde kaybolmak, ona göre kendi şehrinin ana caddesi kadar basitti orası. Denizcilerin gemiye doğru kürek çektiğini görünce ve kız ile arkadaşının kulübede olduğunu anlayınca, Tarzan genç adamı takip etmeye karar verdi. Ormana gidip görevinin ne olabileceğini öğrenmek istiyordu. Hızla sallanarak Clayton'ın yönünü takip etti ve kısa sürede uzaktan hafifçe duyulur hale geldi. İngiliz'in arada sırada arkadaşlarına yaptığı çağrılar. Kısa süre sonra Tarzan, neredeyse aptal gibi eğilmiş beyaz adamla karşılaştı. Alnındaki teri silmek için bir ağaca söyleniyor, duruyordu. Maymun adam, bitki örtüsünün arkasında güvende oturmuş, kendi ırkının bu yeni örneğini dikkatle izliyordu. Ara ara Clayton yüksek sesle seslendi ve sonunda Tarzan anladı, yaşlı adamı arıyordu. Tarzan onları kendisi aramaya gitmek üzereydi ki, ormanda dikkatlice hareket eden şık bir derinin sarı parıltısını yakaladı. Clayton'ın yakınında, leopar, Cheetah'ydı. Şimdi Tarzan çimenlerin yumuşak bükülmesini duydu ve genç beyaz adamın neden uyarılmadığını merak etti. Acaba yüksek sesli uyarıyı fark edememişti. Tarzan, Cheetah'nın bu kadar sakar olduğunu hiç görmemişti. Hayır, beyaz adam duymadı. Cheetah bahar için çömelmişti. Sonra, tiz ve korkunç, ormanın sessizliğinden bir çığlık yükseldi. Meydan okuyan maymun gibi bir ses. Ve Cheetah döndü, çalılıklara çarptı. Clayton irkilmiş bir şekilde ayağa kalktı. Kanı dondu. Hayatında hiç böyle korkunç bir ses çarpmamıştı kulaklarına. O korkak değildi. Ama o gün kalbinde korkunun buz gibi parmaklarını hissetti. İngiltere'den Lord Greystoke'un oğlu William Cecil Clayton. Afrika ormanının avındaydı. Yakında büyük bir bedenin çalılıkların arasından çarpma sesi ve yukarıdan gelen kan dondurucu çığlık. Clayton'ın cesaretini sınırına kadar test etti. Ama bilemiyordu, hayatına borçlu olduğu o sesin, onu fırlatan yaratığın kendi kuzeni olduğunu. Gerçek Lord Greystoke. Öğleden sonra sona eriyordu ve Clayton, morali bozuk ve bunalmış halde büyük bir ikilemle karşı karşıyaydı. Profesör Porter'ı aramaya devam edip etmeyeceği, neredeyse kesin olan gece ormanda ölüm riskiyle mi? Yoksa kulübeye dönüp en azından Jane'i tehlikelerden korumak için hizmet vermek mi? Babasız kampa dönmek istemiyordu. Dahası, onu yalnız ve korumasız bırakma düşüncesinden içi sıkışıyordu. Irov'un isyancıları ya da ormanın yüzlerce bilinmeyen tehlikesi karşısında. Belki, diye düşündü, Profesör ve Philander geri dönmüş olabilir kampa. Evet, bu fazlasıyla mümkündü. En azından geri dönüp görmek istiyordu. Ve böylece başladı, kalın ve mat çalılıkların arasından sendeleyerek geri çekiliyordu, kulübenin orada olduğunu düşünerek. Ama Tarzan'ın şaşkınlığına rağmen, genç adam ormanda daha derinlere, Emebonga'nın köyünün genel yönüne doğru ilerliyordu.
Kurnaz genç maymun adam, onun kaybolduğuna inanıyordu. Tarzan için bu neredeyse anlaşılmazdı. Yargısı ona şunu söylüyordu: hiçbir adam sadece mızrakla donanmış zalim siyahların köyüne doğru ilerlemezdi. Üstelik o garip silahı taşıma şekliyle, bu beyaz adam için açıkça alışık olmayan bir şeydi. Ayrıca yaşlı adamların izini de takip etmiyordu. Onlar çoktan geçip gitmişlerdi. Gerçi iz tazeydi ve Tarzan'ın gözleri önünde açıkça görünüyordu. Tarzan şaşkındı. Vahşi orman, bu korumasız yabancının kolayca avı olurdu. Çok kısa sürede, eğer hızlıca sahile yönlendirilmezse. Evet, Numa vardı, aslan. Şimdi bile beyaz adamı 12 adım soldan takip ediyordu. Clayton, büyük bedenin kendi yönüne paralel geldiğini duydu. Ve şimdi yükseliyordu, akşam havasında canavarın gök gürültüsü gibi kükremesi. Adam durdu, mızrağını kaldırdı ve korkunç sesi çıkaran çalıya döndü. Gölgeler derinleşiyordu, karanlık yerleşiyordu. Tanrım, burada yalnız kalmak, vahşi hayvanların dişlerinin altında. Parçalanmak ve yırtılmak. Büyük pav yüzüne bastırılırken vahşinin sıcak nefesini hissetmek. Bir an her şey sessizleşti. Clayton dik duruyordu, mızrağını kaldırmıştı. O anda çalılıkların hafif bir hışırtısı, şeyin gizlice sürünüp arkadan yaklaştığını bildirdi. Bahar için toplanıyordu. Sonunda gördü, 20 metreden fazla uzakta değildi. Uzun, çevik, kaslı vücut ve devasa siyah yeleli bir kafa. Aslan. Canavar karnı üzerinde, çok yavaş ilerliyordu. Gözleri Clayton'ınkine kilitlendiğinde durdu ve kasıtlı, temkinli bir şekilde arkasını topladı, kasları kabardı. Adam acı içinde izledi, mızrağını fırlatmaktan korkmuş, uçmaya hazır değildi. Yukarıdaki ağaçta bir ses duydu. Yeni bir tehlike diye düşündü. Ama önündeki sarı yeşil kürelerden gözlerini ayırmaya cesaret edemiyordu. Bir şey vardı, kırık bir banjo teli gibi keskin bir tıntı. Ve aynı anda çömelen aslanın sarı derisinde bir okey belirdi. Acı ve öfkeyle bir kükremeyle canavar fırladı. Ama Clayton bir kenara çekilmeyi başardı ve öfkeli yaratığın kralına tekrar döndüğünde, karşısına çıkan manzara karşısında dehşete düştü. Neredeyse aynı anda aslan saldırıyı yenilemek için döndü, yarı çıplak bir dev ağaçtan tam vahşinin sırtına indi. Yıldırım hızında, demir kas katmanlarıyla bantlanmış bir kol devasa boynu sardı. Ve büyük canavar arkadan kalktı, kükreyip patilerini havaya savurdu. Clayton'ın bir evcil köpeği kaldırması kadar kolayca kalktı. Afrika ormanının alacakaranlık derinliklerinde izlediği o sahne, İngiliz'in beynine sonsuza dek kazınmıştı. Önündeki adam fiziksel mükemmelliğin ve dev gücün vücut bulmuş haliydi. Ama büyük kediyle savaşında bunlara güvenmiyordu. Kasları ne kadar güçlü olsa da, Numa'nınkinin yanında hiçbir şeydi. Çevikliğine, beynine ve uzun keskin bıçağına borçluydu üstünlüğünü. Sağ kolu aslanın boynunu sararken, sol eli sol omuzun arkasındaki korumasız tarafa defalarca bıçak sapladı. Öfkeli canavar yukarı çekilip geriye çekildi, arka ayakları üzerinde durdu, bu doğaüstü pozisyonda güçsüzce mücadele etti. Savaş birkaç saniye daha uzun sürseydi sonuç farklı olabilirdi. Ama her şey o kadar hızlı tamamlandı ki, aslanın şaşkınlığın yarattığı karmaşadan kurtulmak için neredeyse hiç zamanı kalmadı. Ve sonra, cansız yere yattı. Onu yenen tuhaf figür leşin üzerinde dik durdu. Vahşi ve yakışıklı kafayı geriye attı ve korkunç bir çığlık attı. Birkaç dakika önce Clayton'ı bu kadar sarsan o çığlık. Önünde genç bir adamın figürünü gördü, çıplak, sadece bir peştemal ve kollarda bacaklarda birkaç barbarca süs. Göğsünün üzerinde paha biçilmez bir elmas madalyon, pürüzsüz kahverengi cilde parlıyordu. Av bıçağı, evcil kılıfına geri konmuştu. Adam, aslana saldırırken fırlattığı yay ve okey sallasını topladı. Clayton yabancıya İngilizce konuştu, cesur kurtarışı için teşekkür etti ve olağanüstü güç ile becerisi için onu övdü. Ama tek cevap, sabit bir bakış ve güçlü omuzların hafifçe silkelenmesiydi. Bu ya hizmetin küçümsenmesine işaret ediyordu, ya da Clayton'ın dilini anlamamasına. Yay ve okey arkasına asıldığında, vahşi adam, diye düşündü Clayton, bir kez daha bıçağını çekti ve ustaca bir düzine bıçak darbesiyle aslanın leşinden büyük et şeritleri oydu. Sonra çömeldi ve başlarını tutarak yemeye başladı, önce Clayton'a da katılmasını işaret etti. Güçlü beyaz dişler ham, damlayan ete görünür bir zevkle battı. Clayton ise pişmemiş eti bu garip ev sahibiyle paylaşmaya kendini zorlayamadı.
Bunun yerine onu izledi ve hemen fark etti. Bu sabah kulübenin kapısına asılan o notu bırakan Tarzan of the Apes'ti bu. Eğer öyleyse, İngilizce konuşmalıydı. Clayton yine maymun adamla konuşmaya çalıştı. Ama cevaplar, şimdi sesli ve garip bir dildeydi. Maymunların karışmış çıvıltısına benzeyen, vahşi bir yaratığın hırlamasıyla karışık. Hayır, bu maymunların Tarzan'ı olamazdı. Çünkü çok belliydi. İngilizceye tamamen yabancıydı. Tarzan yemeğini bitirince ayağa kalktı ve çok farklı bir işaret yaptı. Clayton'ın peşinden koşacağı yönde ve ormanda gösterdiği noktaya doğru ilerledi. Clayton şaşkın ve kafası karışmış halde, onu takip etmekte tereddüt etti. Ormanın labirentlerine daha derinlere götürüleceğini sanıyordu. Ama maymun adam, peşinden gitmek istemediğini görünce geri döndü. Clayton'ı ceketinden tuttu, sürükledi. Ta ki ne beklediğini anladığına ikna olana kadar. Sonra onu gönüllü olarak takip etmek için bıraktı. İngiliz sonunda başka çare olmadığını anladı. Ve yavaşça, ormanda geçilmez gece karanlığının etraflarına çöktüğü bir anda, esir alanına eşlik etmeye başladı. Yumuşak patilerin sessiz ayak sesleri, dalların kırılmasıyla ve vahşi hayatın vahşi çağrılarıyla karışıyordu. Clayton'ın üzerine çöken o çağrılar. Aniden Clayton hafif bir ateşli silah sesi duydu. Tek bir kurşun. Ve sonra, sessizlik. Sahil kenarındaki kulübede iki korkmuş kadın birbirine sarılmıştı. Artan karanlıkta alçak bir yerde çömeldüler. Zenci kız histerik hıçkırıklarla, sevgili Maryland'inden ayrılışına ağlıyordu. Beyaz kız ise kuru gözlü ve dıştan sakin görünüyordu. Ama içten korkular ve ön sezilerle paramparçaydı. Kendisi için değil, vahşi ormanın derinliklerinde dolaştığını bildiği üç adam için korkuyordu. Neredeyse durmaksızın oradan gelen sesleri duyuyordu, çığlıklar ve kükremeler, havlamalar ve korkunç hırlamalar. Ve şimdi, ağır bir bedenin kulübenin kenarına dokunma sesi geldi. Dışarıda yerde büyük yastıklı patileri duyabiliyordu. Bir anda her şey sessizleşti, ormanın karmaşası bile hafif bir mırıltıya dönüştü. Sonra dışarıdaki canavarın kapıyı kokladığını net bir şekilde duydu, sadece 2 adım ötede çömeldiği yerden. İçgüdüsel olarak kız titredi ve siyah kadına doğru büzüldü. "Sessiz ol," diye fısıldadı. "Sus, Esmeralda." Kadının hıçkırıkları ve inlemeleri, peşinden koşan şeyi çekmiş gibiydi. İnce duvarın hemen ötesinde. Kapıda hafif bir tırmalama sesi. Kaba adam zorla giriş yapmaya çalışıyordu. Ama kısa süre sonra durdu ve yine büyük adımlarını duydu. Kulübenin etrafında sessizce dolaşıyordu. Yine durdu. Şimdi kızın korkmuş gözlerinin yapıştığı pencerenin altında. "Tanrım," diye mırıldandı. Ay ışığı altında gökyüzünde silüet olarak, kafesli pencerenin küçük karesinde çerçevelenmiş bir kafa gördü. Kocaman, aslan kadın, parlayan gözler ona kasıtlı bir şiddetle kilitlenmişti. "Bak, Esmeralda," diye fısıldadı. "Allah aşkına, ne yapalım? Bak, çabuk, pencere." Esmeralda hanımına daha da yaklaşarak korkmuş bir bakış attı. Ay ışığının küçük karesine doğru, tıpkı aslan kadının alçak bir ses yayması gibi. Vahşi bir hırlama. Zavallı kadının gözlerine çarpan manzara, zaten aşırı gergin sinirler için çok fazlaydı. "Ah, Gaberel," diye bağırdı ve yere kaydı. Hareketsiz ve anlamsız bir kütle. Sonsuzluk gibi görünen bir süre boyunca büyük canavar ön patilerini eşiğe koymuş, küçük odaya sertçe bakıyordu. Şimdi ise gücünü denedi, büyük pençeleriyle kafese. Kız neredeyse nefes almayı bırakmıştı ki, rahatlayarak kafanın kaybolduğunu gördü. Kabadayının pencereden uzaklaşan ayak seslerini duydu. Ama şimdi tekrar kapıya geldiler ve yine tırmalama başladı. Bu kez büyük canavar giderek artan bir güçle, devasa paneller parçalanana kadar sürdürdü. Savunmasız kurbanlarını yakalamak için mükemmel bir hevesle. Jane, o kapının muazzam gücünü bilseydi, parça parça inşa edildiğini, aslanın ona ulaşmasından çok daha az korkardı. John Clayton o kaba ama güçlü portalı yaparken hayal bile edemiyordu. 20 yıl sonra, bir gün, güzel bir Amerikalı kızı koruyacaktı. O zaman doğmamış, insan yiyen bir canavarın dişlerinden ve pençelerinden doğmuş. Tam 20 dakika boyunca kaba adam sırayla kokladı ve kapıyı parçaladı. Ara sıra vahşi, öfkeli bir çığlık dağıttı. Sonunda ancak denemeden vazgeçti ve Jane onun penceresi altında bir an durduğunu duydu. Ve sonra büyük ağırlığını yıpranmış kafese fırlattı. Kız, çarpmanın altında ahşap çubukların inlediğini duydu.
Ama onlar devam etti. Devasa beden yere düştü. Aslan kadın bu taktikleri defalarca tekrarladı. Sonunda dehşet içindeki mahkum gördü. Kafesin bir kısmı çökmüştü. Ve anında büyük bir pençe ve hayvanın başı odaya itildi. Yavaş yavaş güçlü boyun ve omuzlar parmaklıkları açtı, ince beden odanın içine giderek daha da ilerliyordu. Bir trans halinde kız ayağa kalktı. Eli göğsünde, kocaman gözlerle dehşet içinde bakıyordu canavarın hırlayan yüzüne, 10 metre kadar yakın. Ayaklarının dibinde zencinin secde bedeni yatıyordu. Onu uyandırabilseydi, ortak çabalarıyla o kanlı davetsiz misafiri geri çevirebilirlerdi. Jane, siyah kadının omzundan tutunmak için eğildi. Sertçe sarstı. Esmeralda, Esmeralda, diye bağırdı. Yardım et bana, yoksa ikimiz de kaybolacağız. Esmeralda gözlerini açtı. Karşılaştığı ilk nesne, damlayan, aç aslanın dişleriydi. Dehşet dolu bir çığlıkla zavallı kadın elleri ve dizleri üzerine kalktı. Ve bu pozisyonda odada koşarak çığlık attı, "Ey Gaberel!" "Oh, Gaberel!" Esmeralda yaklaşık 120-60 kiloydu ve aşırı aceleciliğiyle, şişkinliğine ek olarak, 4 ayak üzerinde seyahat etmeyi seçmişti. Bir an için aslan kadın sessiz kaldı. Yoğun bakışları Esmeralda'nın koştuğu yöne yöneldi, hedefi dolap gibi görünüyordu. Devasa kökünü itmeye çalıştı. Ama raflar sadece 9-10 santimetre araydı. Sadece kafasını içine sokmayı başardı. Bunun üzerine bir son çığlık, orman seslerini önemsizleştirdi. Ve bayıldı. Bir kez daha. Esmeralda'nın çökmesiyle aslan kadın yeniden çabalarını yeniledi. Zayıflayan kafesten büyük hacmi geçirmeye çalışıyordu. Kız daha uzak duvara yaslanmış, solgun ve sert duruyordu. Kaçış için giderek artan bir korku. Aniden eli, göğsüne sıkıca bastırılmış, tabancanın sert hatlarını hissetti. Clayton günün erken saatlerinde onunla birlikte gitmişti. Hızla onu saklandığı yerden kaptı. Ve tamamen aslan kadının yüzüne yöneldi. Tetiği çekti. Bir alev parıltısı, deşarjın kükremesi ve canavarın acı ve öfkesinin karşılık gelen kükremesi. Jane Porter, büyük formun pencereden kaybolduğunu gördü. Sonra o da, bayıldı. Tabanca yanına düştü. Ama Sabor öldürülmemişti. Mermi sadece omuzda acı verici bir yara açmıştı. Gözleri kamaştıran flaş ve sağır edici kükreme, onu geçici olarak geri çekilmeye neden olmuştu. Bir an sonra tekrar kafesteydi. Yenilenmiş öfkeyle deliği tırmıklıyordu, ama etkisi azalmıştı. Yaralı üye neredeyse işe yaramıyordu. Avını, iki kadını, yerde baygın yatarken gördü. Artık aşılması gereken bir direnç kalmamıştı. Et önünde duruyordu. Ve Sabor, kafesi ele geçirmek için tek yapması gereken içinden geçmekti. Yavaşça, büyük gövdesi santim santim açıklıktan geçmeye başladı. Şimdi kafa geçmişti. Şimdi büyük bir ön kol ve omuz. Yaralı üyeyi dikkatlice çekip nazikçe sıkışmış barlar arasına yerleştirdi. Bir an daha, ve iki omuz da geçti. Uzun, kıvrımlı gövde ve dar kalçalar hızla kayıyordu. Bu manzarada Jane Porter tekrar gözlerini açtı. Clayton ateşli silahın sesini duyunca, korku içinde bir acı yaşadı. Denizcilerden birinin bunun yazarı olabileceğini biliyordu. Ama tabancanın Jane'de olduğunu bilmesi ve aşırı gergin sinirleri, onun büyük bir tehlike altında olduğuna dair hastalıklı bir kesinlik yarattı içinde. Belki de şu an kendini vahşi bir adam ya da yaratıktan savunmaya çalışıyordu. Garip esirinin ya da rehberinin düşünceleri ne olmuştu? Clayton yalnızca belirsiz bir varsayım yapabiliyordu. Ama silah sesini duyduğunu ve bunun üzerinde büyük bir etkisi olduğunu anladı. Çünkü adımlarını o kadar hızlandırdı ki Clayton, arkasında körü körüne tökezleyerek 12 kez yere düştü. Dakikalarca ona ayak uydurmaya çalıştı ve kısa sürede umutsuzca geride kaldı. Yeniden kaybolacağından korkarak vahşi doğaya seslendi. Önündeki adamı çağırdı ve bir anda yukarıdaki dallardan hafifçe yanına yaklaştığını gördü. Tatmin verici bir andı bu. Bir an için Tarzan genç adama dikkatle baktı, sanki en iyi ne yapacağını düşünüyordu. Sonra Clayton'ın önüne eğilip ona işaret etti, boynundan tuttu. Ve beyaz adam sırtındayken Tarzan ağaçlara tırmandı. Sonraki birkaç dakikayı genç İngiliz hiç unutmadı. Bükülmüş ve sallanan dalları inanılmaz bir hızla aşıyordu. Tarzan ise ilerlemenin yavaşlığından rahatsız görünüyordu. Yüksek bir daldan, çevik yaratık Clayton ile birlikte baş döndürücü bir yay çizerek komşu bir ağaca sallandı.
Sonra 100 metre boyunca, birbirine dolanmış uzuvların labirentinde ip yürüyüşçüsü gibi dengede duruyordu. Altında siyah yeşillik derinlikleri. İlk ürpertici korkudan, Clayton, keskin bir hayranlık ve kıskançlığa geçti. O dev kaslara ve o harika içgüdüye hayrandı, ya da bu orman tanrısını gecenin karanlığında yönlendiren bilgiye. Clayton'ın Londra'da yüksek bir sokakta yürümesi kadar kolay ve güvenli bir şekilde. Ara sıra yaprakların daha az yoğun olduğu bir yere girerlerdi ve ayın parlak ışınları Clayton'ın hayran gözlerinin önünde o garip yolu aydınlatırdı. Böyle zamanlarda adam nefesini tutardı. Çünkü altlarındaki korkunç derinlikleri görürdü. Tarzan en kolay yolu seçiyordu, ki bu yol genellikle yerden 100 feet yukarıdan geçiyordu. Ama tüm bu hıza rağmen, Tarzan aslında görece yavaşlıkla ilerliyordu. Sürekli yeterince güçlü uzuvlar arıyordu, bu çift ağırlığı taşıyacak dallar. Kısa süre sonra sahilin önündeki açıklığa geldiler. Tarzan'ın hızlı kulakları, Sabor'un kafese zorla girmeye çalıştığı garip sesleri duymuştu. Ve Clayton'a göre düz bir 30 metre aşağı düşmüş gibi görünecek kadar hızlı yere indi Tarzan. Ama yere çarptıklarında Clayton neredeyse düştü ve maymun adamı tutuşunu bıraktığında görüyordu ki sincap gibi kabinin karşı tarafına doğru fırlamıştı. İngiliz adam tam zamanında atladı, kabinin penceresinden kaybolmak üzere olan devasa bir hayvanın arka gövdesini görünce. Jane Porter gözlerini açtığında yine yaklaşan tehlikeyi fark etti. Cesur genç kalbi son umut kıpıntısını da bıraktı ve düşen silahı aramak için döndü. Ona ulaşabilirse, acımasız dişler güzel tenine zarar vermeden önce merhametli bir ölümdü bu. Aslan kadın neredeyse açıklığı geçmişti ki Jane silahı buldu. Hızla şakaklarına kaldırdı, çirkin çeneleri sonsuza dek kapatmak için. Bir an tereddüt etti. Yaratıcısına kısa ve sessiz bir dua etti. Ve bunu yaparken gözleri, hareketsiz ama hayatta yatan zavallı Esmeralda'ya takıldı. Dolabın yanında, zavallı, sadık olanı, o acımasız sarı dişlere nasıl bırakabilirdi? Hayır, soğumadan önce o akılsız kadına bir kartuş kullanmalıydı. Tekrar kendine doğru silahı çevirdi. Ne kadar da sıkıntıdan kaçmak istiyordu. Ama 1000 kat daha az zalimlikti bu, bebeklikten beri onu büyüten sevgi dolu siyah kadını terk etmekten. Bir annenin tüm ilgisi ve özeniyle büyütmüştü onu ve şimdi onu büyük kedinin yırtıcı pençeleri arasında bırakmak. Jane Porter hızla ayağa kalktı ve siyah aletin yanına koştu. Tabancanın namlusunu o sadık kalbe sıkıca dayadım. Gözlerini kapattı ve Sabor korkunç bir çığlık attı. Kız irkildi, tetiği çekti ve canavarı döndü. Aynı harekette silahı kendi şakaklarına doğru kaldırdı. İkinci kez ateş etmedi. Çünkü şaşırtıcı bir şekilde, devasa hayvanı yavaşça pencereden geri çekilirken gördü. Ve ay ışığında gördü, iki adamın baş ve omuzlarını. Clayton kulübenin köşesini dönerken hayvanın içeri girdiğini izledi. Aynı zamanda maymun adamın uzun kuyruğu iki eliyle tuttuğunu gördü, ayaklarını kulübenin kenarına yaslamış, tüm gücünü harcıyordu. Canavarı iç mekandan çıkarmaya çalışıyordu. Clayton hemen yardım etmek istedi. Ama maymun adam ona bir şeyler söyledi. Clayton bunun bir emir olduğunu tonundan anladı. Ama ne dediğini anlayamıyordu. Sonunda ortak çabalarıyla büyük beden yavaşça pencerenin dışına sürüklendi, giderek daha da uzaklaştı. Ve o anda Clayton'ın aklına geldi, yoldaşının aceleci cesaretini yeni bir şekilde kavrayarak. Çıplak bir adamın, çığlık atan, pençeleyen bir insan yiyen hayvanı pencereden sürükleyip çıkarması. Garip bir beyaz kızı kurtarmak için. Gerçekten kahramanlığın son sözüydü bu. Clayton için durum çok farklıydı. Çünkü kız sadece kendi türünden ve ırkından değildi. Dünyadaki tek kadındı sevdiği. Aslan kadının ikisini de kısa sürede bitireceğini biliyordu. Ama Jane Porter'dan saklamak için bir iradeyle çekildi. Sonra bu adamla büyük siyah yeleli aslan arasındaki savaşı hatırladı, kısa süre önce tanık olduğu. Ve daha fazla güven hissetmeye başladı. Tarzan hala emirler veriyordu. Clayton yine anlayamıyordu. Aptal beyaz adama zehirli oklarını Sabor'un sırtına ve yanlarına saplamayı ve Tarzan'ın kalçasında asılı av bıçağıyla o vahşi kalbe ulaşmayı söylemeye çalışıyordu. Ama adam anlamıyordu. Ve Tarzan elini bırakmaya cesaret edemiyordu. Çünkü zayıf beyaz adamın güçlü Sabor'u tek başına asla taşıyamayacağını biliyordu. Bir anlık duraklama felakete yol açardı. Aslan kadın yavaşça pencereden çıkıyordu. Omuzlar artık dışarıdaydı. Ve sonra Clayton inanılmaz bir şey gördü. Tarzan,
öfkeli yaratıkla başa çıkmanın yollarını düşünürken, aniden Terkoz ile olan savaşını hatırladı. Ve büyük omuzlar pencereden ayrılırken, aniden aslan kadının yalnızca ön patileriyle asılı olduğunu fark etti. Ve Tarzan vahşi adamın tutuşunu bıraktı. Bir çıngıraklı yılan hızıyla atıldı. Sabor döndüğü anda, güçlü genç kolları tam bir Nelson arıyordu ve buluyordu. Canavarın üzerine, geçen gün Terkoz'a karşı güreş zaferinde öğrendiği gibi. Aslan kadın kükreyerek tamamen sırt üstü döndü, düşmanının tamamen üstüne. Ama siyah saçlı dev tutuşunu daha da sıkılaştırdı. Toprağı ve havayı çizerek Sabor yuvarlandı, bu tuhaf düşmanı yerinden çıkarmak için çabalıyordu. Ama demir bantlar giderek daha da sıkı çekiliyordu. Başını kahverengi göğse daha da bastırıyordu. Maymun adamın çelik ön kolları Sabor'un arka boynuna doğru ilerliyordu. Aslan kadının çabaları giderek zayıfladı. Sonunda Clayton gördü. Tarzan'ın omuz ve pazu kasları gümüş ay ışığı altında iplikli düğümlere dönüşmüştü. Uzun süren bir çaba ve maymun adamın üstün hamlesinde. Sabor'un boynunun omurları keskin bir şırıltı ile kırıldı. Bir anda Tarzan ayağa kalktı. Ve o gün ikinci kez Clayton, maymun adamın zafer kükremesini duydu. Sonra duydu Jane'in acı dolu çığlığını. Cecil, Bay Clayton, ah, ne oldu, bu ne? Hızla kulübenin kapısına koştu, her şeyin yolunda olduğunu seslendirdi ve kapıyı açmasını bağırdı. Elinden geldiğince hızlı sürgüyü kaldırdı ve Clayton'ı da içine sürükledi. O korkunç ses neydi, diye fısıldadı, ona yaklaşarak. Az önce hayatını kurtaran adamın boğazından çıkan öldürme çığlığıydı, Bayan Porter. Bekle, onu getireceğim, ona teşekkür edebilesin. Korkmuş kız yalnız bırakılmak istemedi. Bu yüzden Clayton'a eşlik etti. Kulübenin yan tarafına geldiklerinde, aslan kadının ölü bedeni yatıyordu. Maymunların Tarzan'ı gitmişti. Clayton birkaç kez aradı ama cevap gelmedi. Ve ikisi geri döndü, iç mekanın daha büyük güvenliğine. Ne korkunç bir ses, diye bağırdı Jane. Sadece düşünmüştüm, bir insan boğazının böyle çirkin ve korkunç çığlık atabileceğini. Ama öyle oldu, Bayan Porter, diye yanıtladı Clayton. Ya da en azından, insan boğazı değil. Orman tanrısının boğazı. Sonra ona bu tuhaf yaratıkla yaşadığı deneyimleri anlattı. Vahşi adamın 2 kez hayatını nasıl kurtardığını, o mucizevi güçten, çeviklikten ve cesaretten, kahverengi tenin ve yakışıklı yüzün yeteneğinden. Hiç anlamıyorum, diye sonlandırdı. İlk başta maymunların Tarzan'ı olabileceğini düşündüm. Ama ne konuşuyor ne de İngilizce anlıyor, bu teori geçerli değil. Neyse olursa olsun, diye bağırdı kız, ona borcumuz var, yaşamımızı. Ve Tanrı onu korusun, vahşi ve vahşiliğinde güvende tutsun. Amin, dedi Clayton. Tutkuyla söyledi. Allah aşkına, ölmedin mi? İkisi döndü. Esmeralda yerde dik oturuyordu, büyük gözleri sağa sola dönerek, sanki nerede olduğuna inanamıyormuş gibi. Ve şimdi, Jane Porter için tepki geldi. Kendini sandalyeye attı. Histerik kahkaha içinde ağlıyordu. Kulübenin birkaç mil güneyinde, kumlu bir sahil şeridinde, 2 yaşlı adam tartışıyordu. Önlerinde geniş Atlantik uzanıyordu. Arkalarında karanlık kıta. Etraflarında ormanın geçilmez karanlığı yükseliyordu. Vahşi yaratıklar kükredi ve hırladı. Korkunç ve garip sesler kulaklarına saldırıyordu. Kamplarını bulmak için kilometrelerce dolaşmışlardı, ama hep yanlış yönde. Aniden kaybolmuş gibiydiler, başka bir dünyaya taşınmış. Böyle bir zamanda bile, birleşik zekalarının her bir Li-Fi, dakikanın hayati sorusuna odaklanmıştı. Yaşam ve ölüm meselesi, kampa doğru geri dönmek. Samuel T. Philander konuşuyordu. Ama, sevgili profesörüm, diyordu, hala düşünüyorum. Ferdinand ve Isabella'nın 15. yüzyıldaki zaferleri olmasaydı İspanya'daki Mağrıbanlara karşı, bugün bulunduğumuz yerden 1000 yıl önde olurduk. Mağrıbanlara esasen hoşgörülü, geniş görüşlü bireylerdi, liberal tarımcılar, zanaatkarlar ve tüccarlar. Medeniyeti mümkün kılan tam da bu insanlar. Bugün Amerika'da ve Avrupa'da bulduğumuz gibi. İspanyollar ise, sevgili Bay Philander, diye araya girdi Profesör Porter. Dinleri, sizin önerdiğiniz olasılıkları kesinlikle engelliyor. Müslümanlık, bilimsel ilerleme için bir belaydı, öyledir ve her zaman öyle olacak. Tanrı beni, diye araya girdi Bay Philander, ormana dönerek. Biri yaklaşıyor gibi görünüyor. Profesör Archimedes Q. Porter belirtilen yöne döndü. Miyop Bay Philander'ın gösterdiği yöne.
Tut, Bay Philander, diye azarladı. Ne kadar sık ısrar etmem gerekiyor, zihinsel yetilerinizi tam olarak yüksek entelektüel güçlere odaklamanız için? Büyük zihinlerin doğal olarak ele aldığı önemli sorunlar bunlar. Ve şimdi, en bariz bir nezaketsizlikle beni suçlu buluyorum. Felis cinsinden yalnızca bir dört ayaklı olan birine dikkat çekmek için öğrenilmiş bir konuşmayı kesmek. Dediğim gibi, aman tanrım, profesör, aslan mı, diye bağırdı Bay Philander. Zayıf gözlerini koyu tropikal çalılıklardaki loş figüre dikmiş, zorlanıyordu. Evet, Bay Philander, eğer argo kullanmakta ısrar ediyorsanız, bir aslan. Ama dediğim gibi, beni kutsasın, profesör, diye sözünü kesti Bay Philander. Şunu önereyim, şüphesiz 15. yüzyıl mağrıbanlarını tartışmayı ertelesek. En azından, uzakta yaklaşan o büyüleyici Felis etoburu görülünce. Bu arada aslan sessiz bir onurla 10 adım daha yaklaşmıştı. Ve iki adamı merakla izliyordu. Ay ışığı sahili doldurdu ve garip grup sarı kumun karşısında cesurca öne çıktı. En iğrenç, diye bağırdı Profesör Porter, sesinde hafif bir sinirle. Asla, Bay Philander, hayatımda böyle bir hayvanın kafesinden serbest dolaşmasına izin verildiğini görmedim. Bunu kesinlikle bitişik hayvanat bahçesi direktörlerine bildireceğim. Aşırı etik ihlali. Kesinlikle doğru, profesör, diye onayladı Bay Philander. Ve ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi. Şimdi başlayalım. Profesörün kolundan tutarak Bay Philander, aralarındaki mesafeyi aslanla en fazla açacakları yöne doğru yola çıktı. Kısa bir mesafe gittikten sonra geriye bir bakış. Bay Philander'ın dehşet dolu bakışı, aslanın onları takip ettiğini gördü. Tutuşu sıkılaştırdı, itiraz eden profesörü çekti ve hızını artırdı. Dediğim gibi, Bay Philander, diye sürdürdü Profesör Porter. Bay Philander bir kez daha aceleyle arkasına baktı. Aslan da hızlanmıştı ve inatla arkalarında değişmeyen bir mesafe koruyordu. Bizi takip ediyor, diye nefes nefese bırakıp koşmaya başladı Bay Philander. Sus, Bay Philander, diye azarladı profesör. Bu uygunsuz acele, edebiyatçılara en yakışmaz. Dostlarımız ne düşünür bizi? Belki sokakta olup boş boş şakalarımızı görüyor olabilirler. Dua edelim, daha fazla nezaket gösterelim. Bay Philander arkadan bir gözlem daha çaldı. Aslan, 5 adım geride, kolay sıçrayışlarla hızla ilerliyordu. Bay Philander profesörün kolunu bıraktı. Ve herhangi bir üniversite atleti ZM takımının takdirini kazanacak çılgın bir hıza başladı. Dediğim gibi, Bay Philander, diye bağırdı Profesör Porter, ve mecazi anlamda kendisi de, onu yüksekliğe attı. O da, acımasız sarı gözlerin kısa bir geriye bakışını yakalamıştı. Yarı açık ağız ona şaşırtıcı bir yakınlıktaydı. Akıcı ceket kuyrukları ve parlak ipek şapkasıyla Profesör Archimedes Q. Porter, ay ışığında Bay Samuel T. Philander'ın hemen peşinden koşuyordu. Önlerinde ormanın bir noktası dar bir buruna doğru uzanıyordu. Ve ağaçların sığınağına doğru koşan Bay Samuel T. Philander, olağanüstü sıçrayışlarını o yöne yöneltti. O noktanın gölgelerinden ise, yarışa ilgiyle bakan iki keskin göz bakıyordu. Maymunların Tarzan'ıydı bu. Yüzünde gülümsemeyle izliyordu o tuhaf oyunu. İki adamın aslanın saldırısından yeterince güvende olduğunu biliyordu. Numa'nın böyle kolay avdan vazgeçmiş olması bile, karnının çoktan dolu olduğunu ikna etti Tarzan'a. Aslan onları yeniden aç kalana kadar takip edebilirdi. Ama ihtimal şuydu, yakında bu spordan sıkılacak ve ormana çekilecekti. Gerçek tehlike, adamlardan birinin tökezleyip düşmesiydi. Ve sonra sarı şeytan bir anda üstüne gelirdi. Öldürmenin sevinci dayanılmaz bir cazibe olurdu. Bu yüzden Tarzan hızla, yaklaşan kaçakların hizasına indi. Ve Bay Samuel T. Philander nefes nefese onun altına geldiğinde. Tarzan uzandı. Ceketinin yakasından tutup yanındaki uzveden çekti. Bir an daha profesörü de dostça kavrayışın içine çekti ve o da güvenliğe doğru yukarı çekildi. Tam da şaşkın Numa bir kükremeyle sıçradığı anda, kaybolan avını kurtarmak için geç kalmıştı. Bir an için iki adam büyük dala tutundu. Tarzan ise sırtını ağacın sapına yaslayarak çömeldi, onları karışık bir merak ve eylemeyle izledi. Sessizliği ilk bozan profesördü. Bay Philander, böyle bir şey göstermiş olmanızdan derin bir üzüntü duyuyorum. Alt rütbelerden birinin önünde erkekçe cesaretten yoksun olmak, kaba çekingenliğiniz beni böyle alışılmamış bir duruma zorladı.
Dediğim gibi, Bay Philander, beni böldüğünüzde, mağrıbanlar. Profesör Archimedes Q. Porter, diye sözünü kesti Bay Philander. Buz gibi bir tonla, sabrın erdeme büründüğü suç ve kaos noktası geldi. Beni korkaklıkla suçladın. Sen aslanı kovalarken koştuğunu biliyorum. Dikkatli olun, Profesör Archimedes Q. Porter. Ben çaresiz bir adamım. Uzun süre ezilen solucan dönecek. Tut, Bay Philander, tut, diye uyardı Profesör Porter. Kendini unuttun. Henüz hiçbir şeyi unutmuyorum, Profesör Archimedes Q. Porter. Ama inanın, efendim, bilim dünyasındaki yüce konumunuzu ve gri saçlarınızı unutmanın eşiğine geldim. Profesör birkaç dakika sessizce oturdu. Karanlık, kırışık yüzünü saran gülümsemeyi gizliyordu. Sonra konuştu. Bak buraya, zayıf Philander, dedi kavgacı bir tonla. Eğer kavga arıyorsan, kabanını çıkar ve gel yere düşersem. 60 yıl boyunca Porky Evans'ın ahırının arka sokağında yaptığım gibi kafanı yumruklarım. Ark, diye şaşkın Bay Philander nefes nefese tuttu. Aman tanrım, ne güzel kulağa geliyor. İnsan olduğunda, Ark, seni seviyorum. Ama bir şekilde, son 20 yıldır insan olmayı unutmuşsun. Profesör, karanlıkta ince ve titreyen yaşlı bir elini uzattı, ta ki eski dostunun omzuna değene kadar. Affet beni, Skinny, dedi yumuşakça. 20 yıl olmadı ve Tanrı bilir ne kadar çaba gösterdim, insan olmak için. Jane için ve senin için de, o benim diğer Janem uzakta. Bay Philander'ın yanından başka bir yaşlı el hızla kalktı ve omzundaki eli tuttu. Başka hiçbir mesaj daha iyi tercüme edemezdi. Bir kalpten diğerine. Birkaç dakika konuşmadılar. Altlarındaki aslan endişeyle ileri geri yürüdü. Ağaçtaki üçüncü figür yakındaki yoğun gölgeler arasında gizlenmişti. O da sessizdi. Oyulmuş bir görüntü gibi hareketsizdi. Beni tam zamanında bu ağaca çektin kesinlikle, dedi sonunda profesör. Sana teşekkür etmek istiyorum. Hayatımı kurtardın. Ama seni buraya çekmedim, profesör, dedi Bay Philander. Tanrı beni, o anın heyecanı, gerçekten burada dışarıdan biri tarafından çekildiğimi unutturdu bana. Bu ağaçta bizimle birisi ya da bir şey olmalı. Mi? Diye boşaldı Profesör Porter. Emin misin, Bay Philander? Çok pozitif, diye yanıtladı Bay Philander. Ve, diye ekledi, bence partiye teşekkür etmeliyiz. Şu an tam yanınızda oturuyor olabilir, Profesör. O da ne? Tut, Bay Philander, tut, dedi Profesör Porter, temkinli bir şekilde Bay Philander'a yaklaşıyordu. Tam o anda maymunların Tarzan'ının aklına geldi. Numa yeterince uzun süre ağaç için bekledi. Bu yüzden genç başını göğsüne eğdi ve iki yaşlı adamın korkmuş kulaklarında yankılandı. Antropoid'in korkunç uyarı meydan okuması. İki arkadaş, uzuvdaki tehlikeli pozisyonlarında titreyerek bir kenara sarıldı. Büyük aslanın durduğunu gördüler, kan dondurucu çığlık kulaklarını patlattı. Ve sonra aslan hızla ormana süzüldü, anında gözden kayboldu. Aslan bile korkudan titredi, diye fısıldadı Bay Philander. Çok dikkat çekici, en olağanüstü, diye mırıldandı Profesör Porter. Bay Philander'a tutunarak dengeyi yeniden kurmaya çalışıyordu. Korku onu böyle tehlikeli bir eğilime itmişti. Ne yazık ki, Bay Philander'ın denge merkezi tam o anda hiçliğin yırtık kenarındaydı. Bu yüzden yalnızca hafif bir itici güç yeterliydi. Profesör Porter'ın bedeninin ek ağırlığıyla birlikte, iki adamı daldan devirmek için, bir an için kararsızca sallandılar. Sonra, en akademik olmayan çığlıklarla, ağaçtan baş aşağı fırladılar. Çılgınca kilitlenmiş kollarla, ikisi de uzun süre hareketsiz kaldı. Çünkü ikisi de biliyordu, herhangi bir hareket daha fazla kırılma ortaya çıkarır ve ilerlemeyi imkansız kılardı. Sonunda Profesör Porter bir bacağını hareket ettirmeye çalıştı. Şaşırtıcı bir şekilde, iradesine karşılık verdi. Eşini çekti, esnedi, tekrar ileri. Çok olağanüstü, en olağanüstü, diye mırıldandı. Şükürler olsun, Profesör, diye fısıldadı Bay Philander, tutkuyla. O zaman ölmedin mi? Sus, Bay Philander, sus, diye uyardı Profesör Porter. Henüz tam olarak bilmiyorum. Sonsuz bir özenle Profesör Porter sağ kolunu oynattı. Neşe, sağlamdı. Nefes nefese sol kolunu da sallandı. Çok dikkat çekici, en dikkat çekici, dedi. Kime işaret ediyorsunuz, Profesör, diye sordu Bay Philander, heyecanlı bir tonla. Profesör Porter bu çocukça soruya yanıt vermemeyi tercih etti.
Bunun yerine başını nazikçe yerden kaldırdı, yarım yarım ileri geri salladı. 12 kez, "Çok olağanüstü," diye nefes aldı. Sağlam kalıyor. Bay Philander düştüğü yerden kımıldamamıştı. Cesareti yoktu buna. Kolları, bacakları ve sırtı, kırık mıydı? Bir gözü yumuşak toprağa gömülmüştü. Diğeri ise yana yuvarlanmış. Profesör Porter'ın garip hareketlerine hayranlıkla sabitlenmişti. "Ne üzücü," diye bağırdı Bay Philander, yarı yüksek sesle. Beyin sarsıntısı, zihinsel anormalliği tam olarak tetiklemiş. Gerçekten ne kadar üzücü. Ve hala bu kadar genç biri için. Profesör Porter karnının üzerine döndü. Dikkatlice sırtını eğip durdu, havlayan bir köpeğin yanında devasa bir erkek kediye benziyordu. Sonra doğruldu ve anatomisinin çeşitli bölümlerini hissetti. "Hepsi burada," diye haykırdı. "Çok dikkat çekici." Bunun üzerine ayağa kalktı ve hala çökmüş olan Bay Samuel T. Philander'a sert bir bakış attı. Ve şöyle dedi: "Tut, tut, Bay Philander. Tembelce rahatlığa kapılmak için şimdi zaman değil. Hazır olmalıyız." Bay Philander diğer gözünü çamurdan kaldırdı ve öfkeyle Profesör Porter'a baktı. Sonra ayağa kalkmaya çalıştı. Ve olamazdı. Çabaları işe yaramayacağını sandığı anda, şaşırtıcı bir başarı elde etti. Ama hala Profesör Porter'ın ima ettiği adaletsizliğe öfkeleniyordu ve sert bir yanıt vermek üzereydi ki, gözleri birkaç adım ötede duran garip bir figüre takıldı. Dikkatle inceliyordu. Profesör Porter, parlak ipek şapkasını dikkatlice fırçalamış, ceketinin koluna sürmüş ve başına oturtmuştu. Bay Philander arkasında bir şeyi işaret ettiğinde gördü, dev bir figürü. Çıplak, sadece bir peştemal ve birkaç metal süs. Hareketsiz duruyordu önünde. "İyi akşamlar efendim," dedi profesör, şapkasını kaldırarak. Dev cevap almak için onlara işaret etti ve sahile doğru yola çıktı. Yakın zamanda geldikleri yöne doğru. "Bence onu takip etmek daha iyi," dedi Bay Philander. "Tut, tut, Bay Philander," diye karşılık verdi profesör. Kısa bir süre önce, en mantıklı argümanı ortaya koyduğundan beri. "Kampın tam güneyimizde olduğu teorisi. Şüpheliydim, ama sonunda sen beni ikna ettin. Bu yüzden şimdi güneye doğru seyahat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımıza ulaşmak için güneye devam edeceğim. Ama Profesör Porter, bu adam ikimizden daha iyi biliyor olabilir. Bu bölgeye özgü gibi görünüyor. En azından onu kısa bir mesafe için takip edelim." "Tut, tut, Bay Philander," diye tekrarladı profesör. "Ben ikna edilmesi zor bir adamım. Ama bir kez ikna olunca, kararım değişmez. Doğru yönde devam edeceğim, gerekirse Afrika kıtasından geçerek." Daha fazla tartışma. Tarzan tarafından bölündü. Bu garip adamların onu takip etmediğini görünce yanlarına döndü. Yine onlara işaret etti. Ama hala tartışıyorlardı. Kısa süre sonra maymun adam onların aptal cehaletine sabrını kaybetti. Bay Philander'ı omzundan korkutmadan önce, o değerli beyefendi öldürülüp öldürülmeyeceğini ya da sakat kalıp kalmayacağını anlayamadan. Tarzan ipin bir ucunu Bay Philander'ın boynuna sıkıca dolamıştı. "Tut, tut, Bay Philander," diye azarladı Profesör Porter. "O böyle aşağılamalara boyun eğmek sende yakışmaz." Ama kelimeler ağzından çıkmadan, o da yakalanmıştı. Aynı ipin boynu etrafına sıkıca bağlanmıştı. Sonra Tarzan kuzeye yönlendirdi onları, şimdi tamamen korkmuş profesör ve sekreterini sürükleyerek. Ölüm sessizliğinde, yorgun ve umutsuz iki yaşlı adam için saatler gibi görünen bir yürüyüş sürdü. Ama kısa süre sonra küçük bir yükselmeye çıktıklarında, karşılarında kulübenin 100 metre bile uzakta olmadığını görünce çok sevindiler. Burada Tarzan onları serbest bıraktı. Küçük binaya işaret etti ve yanlarındaki ormana girerek ortadan kayboldu. "Çok olağanüstü, en olağanüstü," diye nefesini tuttu profesör. "Ama görüyorsunuz, Bay Philander, her zamanki gibi tamamen haklıydım. İnatçı iradeniz olmasaydı, bir dizi aşağılayıcı, hatta tehlikeli kazadan geçmek zorunda kalmazdık. Dua edin, kendinizi yönlendirmeye izin verin. Daha olgun ve pratik bir zihinle, bilge bir akıl istediğinizde." Bay Samuel T. Philander bu mutlu sonuçtan o kadar rahatlamıştı ki. Profesörün acımasız kaçamaçlarına kızmak için cesareti kalmamıştı. Bunun yerine arkadaşının kolunu tuttu ve hızla kulübeye doğru ilerletti. Ve çok rahatlamış bir grup, kendini yeniden birleşmiş buldu. Şafak, onları hala çeşitli maceralarını anlatırken ve tahminlerde bulunurken buldu. Bu vahşi kıyıda buldukları tuhaf koruyucunun kimliği üzerine.
Esmeralda bunun Rabbin gönderdiği bir melek olduğundan emindi. Özellikle onları korumak için aşağı gönderilmiş. Aslanın çiğ etini yediğini görseydin, Esmeralda, güldü Clayton, onu çok maddi biri sanırdın, melek. Sesinde cennet gibi bir şey yoktu, dedi Jane Porter, ardından gelen korkunç kükremeyi hatırlayınca hafif bir ürpertiyle. Aslan kadının öldürülmesi. Ayrıca onur konusundaki ön yargılarımla tam olarak örtüşmüyordu ilahi elçilerden beklenenler, diye belirtti Profesör Porter. Ne zaman beyefendi iki son derece saygın ve bilgili bilgini başlarından bağlayıp ormanda sürükledi, sanki ineklermiş gibi.